Trafik ışıklarında karşıdan karşıya geçerken bir köre denk gelseniz ne yaparsınız? Muhtemelen yardım etmeye çalışacaksınız. Görmeyenlerin sayısı 2 olsa peki, olasılıkla ikisine birden yardım etmeye çalışırsınız. Veya sizi gören başka bir kişi de yardımınıza gelir. Peki sayı 10 olsa, 20 olsa, yüzler, binler, yüz binler, muhtemelen kavşakta otoritenin sembolü olan trafik lambalarının bir önemi kalmayacaktır artık. Saramago 1995 yılında yayımladığı romanında herkesin kör olduğu veya yarattığı alternatif gerçeklikten yaklaşırsak otorite ortada yok iken ahlaki olarak insanın ne olacağı sorusuna cevap arar. Kitapta insanlar kör olmaya başladıktan sonra yönetim bunun bir salgın olduğu sonucuna varır ve kör olanları eski bir akıl hastanesinde karantinaya alır. İlk anlarda hastane askeri düzeyde de olsa bir konfona sahiptir. Çalışan bir kanalizasyon sistemi, çeşmeden akan su ve günde 3 kere dışarıdan gelen yiyecek. Hikayenin burasında toplum temel ihtiyaçlar düzeyine döner. Ancak tek bir farkla. Bu toplumda kimse birbirini görememektedir. Dolayısıyla utanma duygusunun ortadan kalkmasının sınırındadır insanlar. Örneğin tuvalet ve temizlik ihtiyaçlarını karşılayacak donanım vardır hastanede. Ancak göremedikleri için bunlara ulaşmakta zorlanırlar. Ve bir süre sonra oldukları yere yapmaya başlarlar. Zemin insan dışkılarıyla dolar. Fakat bunun sorumluluğu kimseye ait değildir. Yani otoritenin temel yetkilerinden biri olan denetim ortadan kalkmıştır. Ve otorite olmaksızın ahlak içerisinde tanımladığımız davranışlar da yavaş yavaş zayıflamaya başlar. Her bir kişi için hayatta kalmak temel ihtiyaç haline gelir bu karantinada. Ve yazar hikayede basamak basamak otoritenin ortadan kalkması paralelinde karantinadaki hastaların insan doğasından hayvan doğasına yaklaşmalarını anlatır bize. Karantinaya alınan kişilerden ilk ikisi ilk kör ve onun arabasını çalan hırsızdır. Bunun fark edilmesi üzerine iki adam kavga etmeye başlar. Ancak durum tam anlamıyla kör dövüşüdür. Kavgaların anlamsızlığının ayrımına varan adamlar ayrılır. Çünkü şu ortamda medeni toplumların karakter özelliği olan mülkiyet hakkı önemini kaybetmiştir. Veya bizi diğer canlılardan ayıran diğer bir özellik ailemiz ve yakınlarımız hakkında endişelenmek aniden anlamını yitirir. Öncelikle bulmak zordur. Bulduğumuzu varsayarsak bu sefer de onlarla yapabileceğimiz bir şey yoktur. Birbirlerine yük olmaktan başka tabii. Yazar belirli şartlar altında insan doğasının hayvan doğasına yaklaştığını vurgularken ayrışan noktalarını da gösterir bize. Toplumsal denetimden kurtulan insan hayvani tarafını karmaşık düşünce yapılarıyla örer. Örneğin ilk günden itibaren yemek dağıtımında problem yaşanmakta, bazı insanlar payına düşenden fazlasını almaktadır. Bu hayvan popülasyonlarına da görülen bir durumdur. Ancak konumuz doğrultusunda ayrışan insanların bunu çeteleşerek ve diğerlerini istismar ederek yapmasıdır. Hastanenin diğer tarafında çeteleşen bir grup eski suçlu kör yiyeceğin tamamını el koyar. Ardından diğerlerine bunu sahip oldukları kıymetli eşyalar karşılığında vereceklerini açıklarlar. Bununla da durmazlar ve yiyecekleri koğuşların kadınları ile takas etmek isterler. Bu iki durum hayvan toplulukları arasında görebileceğimiz bir durum değildir. Kadınların uğradığı toplu tecavüz romanın ve aynı zamanda yozlaşmanın kırılma noktasıdır. Burada doktorun karısı belki de kitaptaki en zor ahlaki kararı vererek çetenin liderini öldürür. Sorun konuşularak değil cinayetle çözülmüştür. Sanırım çoğumuz hikayenin burasını okurken çete liderinin öldürülmesinin verdiği rahatlamayla bir insan öldürmenin vicdan azabı arasında gidip gelmişizdir. Peki bir insan toplumun genel menfaati için birini öldürebilir mi? Veya toplumun ortak menfaatine kim karar verecek? Yazar bu soruların muhasebesini okuyucuya bırakırken doktorun karısının üzerinden öldürülen birinin her şeyi yapabileceğini söyler. Buraya kadar konuştuğumuz olaylar Saramago'nun insan doğasına dair kötümsel yaklaşımıdır. Bu yaklaşım özellikle birinci koğuş üzerinden anlatılan grup dayanışması üzerinden dengelenir. Örneğin siyah gözlüklü kız kendine düşen paydan çocuğa da vermektedir. Veya gruba karşı davranışlarıyla doktorun karısı bir nevi anne rolündedir. Besler, gerektiğinde giydirir ve güce başvurarak korur. İnsan doğasına karşı takındığı kötümsel tavra karşılık yazar, medeniyete sahip çıkmak için insanların eğitilmesi gerektiği vurgusunu yapar. Bunu doktorun olduğu birinci koğuşun diğerlerinden olumlu anlamda ayrışmasında görürüz. Medeniyetin temelinde toplumsal organizasyon yatar. Çünkü organizasyon diğerlerini anlamayı ve bunun için diyaloğu gerektirir. Bu amaçla doktor ilk günden itibaren organize olmanın öneminden bahsetmektedir. Çete yiyeceklere el koyduğunda adamın ilk tepkisi konuşmak olacaktır. Buna karşılık romanda akıl hastanesi sayfası diğer koğuştaki bir kadının binayı ateşe vermesiyle beraber sona erer.
Medeniyetin organize bir topluma dayandığı ve bunun içinde eğitimli bireylere ihtiyaç duyulduğundan bahsettik. Eğitim ise birikim gerektirir. İnsanlık tarihinde ise bilgi birikimi ancak yazının kullanılmaya başlamasıyla mümkün olmuştur. Ancak tamamı körlerden oluşan bir toplumda yazı bir anlam ifade etmez. Bunun sorgusunu ilk kör olan adamın evine taşınmış yazar üzerinden yapar roman. Yazar olarak tanıtılan karakter ismini söylemeyecek ve yazdıkları okunmayacağı için isminin de önemli olmadığını aktaracaktır hastaneden çıkan gruba. Yani burada yazarın vardığı sonuç yarattığımız medeniyeti sonraki kuşaklara aktaramamamız halinde insanlık olarak anlatılan kavramdan bahsedemeyeceğimiz ve Saramago'nun insan doğasına dair anlattığı en karanlık sayfaların dünyayı saracağına dairdir. Özetleyecek olursak, yazarın kendisine Nobel Edebiyat Ödülünü getiren romanı ile sorguladığı ana temalardan biri denetim ve organizasyon olmazsa insan topluluklarının hayvan topluluklarından bir farkının kalmayacağıdır. Körlük sonucu toplumsal denetim ortadan kalkmış ve insanların kurallara uyma motivasyonları yok olmuştur. Aynı şekilde organizasyon becerisinin yok olması da insanları vahşileştirmektedir. Ancak insanlara özgü olan bu vahşilik hayvan sürülerinden farklı olarak daha sofistike ve acımasız olmaktadır. İnsani değerlerin ve medeniyetin korunmasında denetim ve organizasyonun yanında bilinçli ve iyi eğitilmiş bireylerin varlığı önem arz eder. Bu ise bilgi birikiminin kuşaktan kuşağa aktarılması ve insanların düşüncelerinin görünür olması ile yani ifade özgürlüğüyle mümkündür. İsteklerinizi lütfen videomun altına yazın, sayfamı takip edin, güzel günlerde görüşelim.